sizlere de başımdan geçen olayları paylaşmak istedim dostlar. 100 kilometre mesafede 7 litre 7,5 litre LPG tüketen araç 13-14 litrelere kadar çıktı. Birinci silindirin egzoz bitimi, sıradaki silindirin emme başlangıcı. LPG beyni üzerinden hiçbir ayar vesaire gerçekleştirmedim. Evet, tekrardan selamlar, tekrardan merhabalar dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler gayet iyiyiz dostlar. Şu şekilde gün batımına doğru serçemizle hem bir sürüş yapıyoruz hem de sizlere başımdan geçen LPG tüketimiyle alakalı olarak, aracın çok fazla yakmasıyla alakalı olarak bir video çekip sizlere de başımdan geçen olayları paylaşmak istedim dostlar. Kanalımı yakından takip eden arkadaşlar bilirler. Önceki aracımızı sattık. Şimdi serçe aldık. Ayağımızı yerden kessin babında. Serçemizi aldığımızda gayet güzel bir yakıt tüketimi mevcuttu. Ortalama 7 litre 7,5 litre uzun yol 100 kilometrede LPG tüketimi mevcut dostlar. Fakat şöyle bir hususta problemimiz mevcuttu. Araçta inceden bir subap sesi vardı. Tabi biz de hani elimizden geldiği kadar ustayız. Görmezden gelemedik. Biz de bu subap sesine bir çözüm bulmak istedik. Subap ayarını gerçekleştirdik dostlar motorda. Motorun üst külbüratör kapağını açtık. Subap ayarını gerçekleştirdik. Haliyle subap ayarını yaptıktan sonra subap sesimiz adeta kesildi. Motor çok sakinleşti, sessizleşti. Ve de dostlar performansı gayet güzelleşti. Ortalama yani tahmini bir 10 beygir daha eklendi. 10 HP daha motora eklendi. Fakat şöyle bir sıkıntımız doğdu. Aracın yakıt tüketimi ortalama 2 katına çıktı. Yani şehirler arası 100 kilometre mesafede 7 litre 7,5 litre LPG tüketen araç 13-14 litrelere kadar çıktı. Tabi performansı fakat yakıt tüketimi gayet fazla. Allah Allah neden olur falan pişman derken subap ayarımız da gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Hani kendimiz yaptık vesaire. Tabii ki dostlar bu süre zarfında herhangi bir aracın üstündeki regülatör yani LPG beyninin ayarlarıyla vesaire hiç oynamadık. Yakıt çok fazla olduğundan dolayısıyla dostlar biz buna müdahale etmek istedik. Neden olur vesaire derken ayarlardan LPG ayarı yapmaya çalıştık. Fakat herhangi bir sonuç alamadık. Yani 13-14 litre ortalama şehirler arası 100 kilometrede yakıt tüketen aracı ne kadar da ayar yaptıysak belki 50 çeşit ayar yapmışımdır. İnternette izlediğim bütün ayar videolarını vesaire gerçekleştirdim fakat maksimum 12,5-13 litrelere kadar düşürebildim. Hani benim aracım 93 model serçe 1.3 motor 4 ileri vites. Bundan da şehirler arası yolda 85-90 kilometre hızlarda takılıyorum dostlar. Çok fazla aman böyle çok hız yapayım vesaire diye bir derdim de yok. Sakin kullanmama rağmen aracın yakıtı 13-14 litreler bandında seyrediyordu. Bütün LPG ayarlarını internette izlediğim, bulduğum ayarların hepsini tek tek denedim. Fakat hiçbir şekilde LPG beyni üzerinden yaptığımız ayarlardan sonuç alamadım dostlar. İnternette gezinip videolarda vesaire subap ayarlarıyla alakalı videolar filan izlerken dostlar bir videoda denk geldim. Subap emme egzoz bindirme zamanının ayarlanması gerektiğini. Tamam dedim tekrar külbüratör kapağını açayım. Ondan sonra tekrar bir subap ayarını yapayım vesaire. Dostlar tekrar külbüratör kapağını açtık. Bu sefer inceden sentil çakımızla beraber tüm prosedürlere uygun bir şekilde tekrar ayarımızı gerçekleştirdik. Hani motor subap ayarını gerçekleştirirken bütün uyulması gereken kurallara vesaire hepsine tek tek uyduk dostlar. Tekrar ikinci subap ayarını yaptıktan sonra tekrar bir kontrol için birkaç gün test ettim aracın yakıtını vesaire. Bu sefer dostlar 9-9,5 litre bantlarına düştü. Şehirler arasından bahsediyorum tabii ki. Şehir içinde zaten fazla kullanmadığımdan dolayısıyla hiç ölçümünü vesaire gerçekleştirmiyorum. Şehirler arası 9-9,5 litrelere düştü. 1.3 motor 4 vites sakin kullandığımdan dolayısıyla 9,5 litrelerde çok fazla geliyordu bana. Dostlar tekrar ayarımızı gerçekleştirdik. Tamam daha önceki yaptığımız ayardan sonra LPG beyninin ayarlarıyla çok kez oynadığımdan dolayısıyla dedim bu sefer LPG beyninin ayarlarını tekrar yenileyim vesaire derken
en az bir 10-15 farklı kombinasyonda tekrar ayar yaptım LPG beyni üzerinden dostlar. Tabi bu geçen süre zarfında sürekli test ediyorum. Zaman buldukça, uzun yol yaptıkça vesaire diyenin hesabı. Fakat 9 litrenin altına kesinlikle ve kesinlikle kati suretle düşüremedik dostlar. Ondan sonra tekrar bir su baba ayarı yapmaya karar verdim. Bu sefer geniş bir zaman ayarladım. Su baba ayarı yapılırken gerekli olan tüm malzemelerle beraber su baba ayarımıza tekrardan başladık dostlar. Fakat bu sefer zamanım çok haddinden fazla bir zamanım vardı. Gün boyu su baba ayarına kendimce ayırmıştım. Ama şöyle bir husus vardı dostlar. Tek kişiydim. Arkadaş da geldi vesaire derken dostlar, şimdi kardeş silindirler vesaire vesaire, zamanlama sıralaması vesaire derken iyice araştırdıktan sonra dostlar, birinci silindirin egzoz bitimi sıradaki silindirin emme başlangıcı. Bu konuyla alakalı tam böyle milimetrik, yani gerçekten söyleyebilirim, milimetriğin de yarısı seviyesinde bir su baba ayarı gerçekleştirdim. Emme bindirme zamanlarını ciddi anlamda çok uğraşarak bir su baba ayarı gerçekleştirdim dostum. Ama 4-5 saatimi sadece su baba ayarına ayırdım ve de zamanımı da aldı, öyle de söyleyeyim. Milimetrik bir ayar çektim. LPG beyni üzerinden hiçbir ayar vesaire gerçekleştirmedim. O ikinci sefer yaptığım su baba ayarından sonra olan ayarlar en son yaptığım su baba ayarında geçerliydi. Yani LPG beyniyle dahi oynamak istemedim. Dostlar, şu an ortalama 7 litre, 7,5 litre, çok sakin kullanırsam 6,5 litrelere kadar şehirler arası 100 kilometrede yakıt sarfiyatına ulaştım. Şu an bir tık LPG regülatörünün üzerinden, yani LPG beyninin üzerinden ayarları bir tık daha kıstım dostlar. Bakalım, daha da aşağı inmesini ben beklemiyorum fakat inerse de kötü olmaz. Şimdi şu hususta daha önce 1.6 valf, 1.6 valf aracım olduğundan dolayısıyla LPG'li benzinli kullandığımdan, tecrübe sahibi olduğumdan dolayısıyla söylüyorum dostlar. 1.6 valf olan aracımda 7 litre LPG bantlarında çok rahat bir şekilde 90-100 kilometre hız bantlarında seyahat ettiğim zaman 7 litre bantlarında yakıt tüketimim mevcuttu. 16 valf olanında ise dostlar, onda da normal 100 kilometre takıldığın zaman 7-7,5 litre bantlarında bir LPG tüketimi mevcuttu. Ya şimdi 1.6-16 valf, nereden baksam bu aracın üstündeki motorun 2 katı. Fakat bu araba 14 litre LPG tüketiyor. Şimdi şöyle de bir hususa denk geleyim dostlar. Aracın internete girdiğim zaman araba neden LPG'yi fazla yakar araştırmaya başladığım zaman dostlar, birçok video çıkıyor. Hele bir iki tanesi var. 10 liralık tornavida vesaire vesaire. LPG ayar vidası, basınç vidası filan fişman derken dostlar, o ayarları birçok kez denedim. Hiçbir şekilde LPG'nin yakıt tüketimi, yani LPG tüketimi ile alakalı olarak bir düşüşe rastlamadım. Şöyle, o ayarları yaptığım zaman aracın hava yakıt dengesini tam, hani ayar yapıyoruz sonuçta, hava yakıt dengesini tam ayarladığımızdan dolayısıyla aracın performansında gözle görülür seviyede, yani hissedilir seviyede bir sonuç elde edebiliyorum. Fakat LPG sarfiyatı hususunda, yani illaki faydası vardır fakat %5, %10 kısımdır. Hani çok aman aman fazla bir yakıt tasarrufu göremedim ben dostlar. LPG beyin üzerinden yapılan ayarlardan bahsediyorum. Hani yakıt tasarrufu göremediğimden dolayısıyla, yani işin özüne gelecek olursak, bütün husus aracın su baba ayarında. Şimdi ustaya gidiyorsun, su baba ayarını gerçekleştiriyorsun, diyorsun su baba ayarımı yapman gerekiyor. Hani aracın yakıtı arttı, çekişi düştü vesaire. Usta yapıyor, tamam, su baba ayarını yaptırdım ama yakıt hala düşmedi. Şimdi şurada aracı fazla yakan arkadaşlar yanılıyor. Ben su baba ayarını yaptırdım fakat aracım hala fazla yakıyor. Şimdi şöyle bir husus var. Ben şu serçeye en az 6 kere filan su baba ayarı gerçekleştirdim dostlar. Son 3 su baba ayarını profesyonel bir şekilde araştırarak, elim yatkınlaştıktan sonra son 3 su baba ayarını yaparken bilinçli bir şekilde
hani şu şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye emme bindirme zamanını milimetrik ayarlayarak yaptığım ayarda gayet performans aldım dostlar. Su baba ayarınızı yaptırdıktan sonra gidin, aracınız tekrar fazla yakıyorsa araştırın. Sizin aracınızın üzerinde profesyonel, gerçekten işin ehli bir ustaya su baba ayarınızı tekrar yaptırın dostlar. Çünkü 100 kilometrede 10 litre ve üzeri yakan araçlar gerçekten uzun vadede düşünecek olursanız, bir de aracın üstünden hiç inmeyip uzun kilometreler, yani aracın üzerinde uzun zaman geçiriyorsanız aşırı derecede uzun vadede cebinizden fazla para çıkması demektir. Yani şu arabayla ben 100 kilometrede şu an güncel 350 TL de yakabilirim ama şu an güncel ortalama 170 TL de yakabilirim. Arada hiç yoksa 100, 110, 120 TL artık neyse, tam hesaplayamıyorum şu an. Fark var dostlar. Yani bir depoda hesapladığınız zaman ortalama 600-700 TL fark ediyor ki bu da uzun vadede gerçekten güzel bir değer olduğunu ben düşünüyorum. Onun için su baba ayarının gerçekten önemli olduğunu, su baba ayarının aracın hem yakıt tasarrufu hem de performansı açısından gerçekten çok değerli bir olay olduğunu ben başımdan geçen olaylarla birlikte, yaşadığım tecrübelerle birlikte bir kez daha anladım dostlar. Aynı zamanda motosikletim de var. Motosiklette de zaten su baba ayarının gerçekten önemini biliyorum. Beni takip eden arkadaşlar vesaire, yani sağ olsunlar, çok değer veriyorlar bana. Allah razı olsun hepsinden de. Bu videomda buraya kadardı dostlar. Kendinize bol bol iyi bakın. Su baba ayarlarınızı sağlam, işin ehli, profesyonel ellerde yaptırın. Aracınızdan zevk alın dostlar. Kendinize iyi bakın.